Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda termodinamiğin ikinci yasasını derinlemesine inceleyeceğiz. İkinci yasayı fizik yasalarının daha geniş çerçevesi içinde bağlamlandırmak ve bu yasaların tipik formülasyonlarından nasıl ayrıldığını anlamak oldukça önem arz etmektedir. Fizik yasalarının çoğu eşitlikler olarak ifade edilir ve bir simetri veya koruma ilkesi oluşturur. Örneğin Newton'un ikinci hareket yasası momentumun değişim oranını bir sisteme uygulanan net kuvvetle eşitlerken enerjinin korunumu yasası izole korunumlu bir sistemdeki mekanik enerjinin zaman içinde sabitliğini ileri sürer. Benzer şekilde elektrik yükü, momentum ve açısal momentum gibi diğer korunum yasaları bu niceliklerin kapalı bir sistem içinde değişmeden kaldığını belirtir. Einstein'ın ünlü denklemi E eşittir mc kare bile enerjiyi kütleye sabit orantılı bir faktörle ışık hızının karesiyle ilişkilendiren bir eşitliği temsil etmektedir. Bunun tersine termodinamiğin ikinci yasası bir eşitlik olarak değil bir eşitsizlik olarak formüle edilir. İzole bir sistemin düzensizliğinin veya rastlantısallığının bir ölçüsü olan entropisinin zamanla artma eğiliminde olduğunu veya en azından azalmadığını varsayar. Bu simetri eksikliği ikinci yasayı diğer birçok fizik yasasından ayırır ve fiziksel süreçlere diğer temel yasalarda doğal olarak bulunmayan bir yönsellik veya başka bir tabiriyle zaman oku getirir. Entropi kavramı termodinamiğin ikinci yasasının merkezinde yer almaktadır. Entropi gevşek bir şekilde bir sistemin düzensizliğinin veya belirli bir makro duruma karşılık gelen mikro durumların sayısının bir ölçüsü olarak anlaşılabilir. İkinci yasa doğal süreçlerin entropide bir artışı desteklediğini ve daha düzensiz olası durumlara doğru bir eğilimi yansıttığını ima eder. Ancak entropinin tanımı belirsizliklerden uzak değildir. Özellikle karmaşık veya denge dışı sistemler uygulandığında bir miktar öznellik ve belirsizlik içerir. Bu zorluklara rağmen ikinci yasa dikkate değer bir evrensellik sergilemektedir. Newton mekaniğinden göreli ve kuantum teorilerine ve hatta şu anki anlayışımızın ötesindeki varsayımsal çerçevelere kadar çok çeşitli dinamik yasalarla yönetilen sistemlere uygulanır. Bu evrensellik ikinci yasanın herhangi bir belirli dinamik sistemin belirli ayrıntılarını aşan fiziksel gerçekliğin temel bir yönünü yakaladığını göstermektedir. Fizikçileri uzun zamandır şaşırtan bir paradoks vardır. Mikroskopik fizik yasaları ister Newton, ister görelilik, ister kuantum fiziği olsun genellikle zamana göre geri dönüşümlüdür. Ancak termodinamiğin ikinci yasası değildir. Zamana göre geri dönüşümlü yasalar başlangıç koşulları uygun şekilde ayarlandığı takdirde bir yönde meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel sürecin ters yönde de meydana gelebileceğini gösterir. Örneğin parçalanmış bir yumurtanın kendiliğinden yeniden bir araya gelip bir masaya geri sıçradığı bir filmi izlersek bu dizi yine de süreçte yer alan parçacıkların zamana göre tersine çevrilebilir Newton dinamikleriyle tutarlı olacağını bize gösterir. Ancak gerçekte böyle bir ters süreç asla gözlemlenemez. İkinci yasa bunu izole bir sistemin entropisinin artma eğiliminde olduğunu ileri sürerek açıklar. Bu nedenle entropide azalmaya yol açan süreçler, örneğin parçalanmış bir yumurtanın yeniden bir araya getirilmesi ezici bir şekilde olasılık dışıdır. Bu geri döndürülemez süreçle ilişkin günlük deneyimimizle uyumlu olan, genellikle zaman oku olarak adlandırılan, tercih edilen bir zamanlı yönünü ortaya koyar. Mikroskopik fizik yasaları zamana göre tersine çevrilebilirse, makroskopik geri döndürülemezlik nereden ortaya çıkar? Bu soru sadece bir merak değil, evrenin tarihi ve temel işleyişi hakkında radikal yeni bir bakış açısı gerektirebilecek derin bir meydan okumayı temsil eder. Büyük patlama ile kanıtlandığı üzere erken evrenin düşük entropili durumu ilgi duyulan önemli bir alandır. Evrenin neden bu kadar düzenli bir durumdan başladığını anlamak, ikinci yasanın neden geçerli olduğu ve zamanın neden tek bir yönde akıyor gibi göründüğü konusunda içgörüler sağlayabilir. Ayrıca kara delik termodinamiği ve kuantum mekaniği ile ilgili yer çekimi arasındaki etkileşimi içeren hususlar bu paradoksu çözmek için ipuçları sunabilir. Buna holografi teorileri de dahil olmaktadır. Bu alanlar entropi, bilgi ve zamanın doğasının daha önce düşünülenden daha karmaşık ve iç içe geçmiş olduğunu gösterir. Termodinamiğin ikinci yasası ile Newton dinamikleri arasındaki ilişkiyi incelememiz bu noktada gerekmektedir. Tartışma artan düzensizlik imasında sezgisel görünse de ikinci yasanın neden Newton mekaniğinden veya diğer dinamik yasalardan türetilemeyen derin ve bağımsız bir ilke olarak kaldığını açıklayacaktır.
Newton dinamikleri doğası gereği zaman simetriktir. Yani zaman ileriye doğru hareket ettiğinde bu yasalara uyan herhangi bir fiziksel süreç zaman tersine çevrildiğinde de uyum sağlayacaktır. Bu zaman simetrisi görünüşte paradoksal bir duruma yol açar. Bu bir sürecin hem ileri hem de geri senaryoları, yani bir yumurtanın düşmesi ve kırılması veya bir yumurtanın kendini yeniden bir araya getirmesi gibi Newton mekaniği ile tutarlı olsa da bu senaryolardan yalnızca biri gözlemlediğimiz gerçeklikle örtüşmektedir. Ters süreç, yani bir yumurtanın kendiliğinden kendini yeniden bir araya getirmesi, termodinamiğin ikinci yasası uyarınca son derece olasılık dışı olan bir olayın örneğidir. İkinci yasa esasen sistemlerin yüksek entropili ve daha büyük düzensizlik durumlarına doğru evrimleşmesini emreder. Bir yumurtanın yere çarptığında kırıldığı bir senaryoyu ele aldığımızda yumurtanın organize yapısı, kabuk parçaları, sarısı ve akı düzensiz bir karışıma dönüştüğü için entropi artar. Bu parçacıkların kendiliğinden bir araya gelerek bütün bir yumurta oluşturduğu ters senaryo sadece olasılık dışı değildir. Gözlemlenebilir evrenin zaman ölçeğinde pratik olarak imkansızdırlar. Bunun nedeni böyle bir senaryonun ikinci yasaya aykırı olarak entropide muazzam bir azalmayı temsil etmesinde yatmaktadır. İkinci yasa genellikle kesin olmaktan ziyade olasılıksal olarak anlaşılır. Entropinin her an artması gerektiğini iddia etmez. Bunun yerine entropinin zamanla artma olasılığının çok yüksek olduğunu belirtir. Bu ayrım önemlidir. Çünkü entropinin geçici olarak azalabileceği nadir dalgalanmalar bu tarz olasılıklara izin verir. Ancak bu tür dalgalanmalar önemli periyotlar boyunca makroskopik sistemler düşünüldüğünde istatistiksel olarak ihmal edilebilir düzeydedir. Uygulamada ikinci yasa sistemlerin artan rastgelelik veya düzensizliğe doğru eğilim göstereceğine dair güvenilir bir beklenti sağlar. Bu nedenle mutlak bir kesinlik olmasa da entropi artışı neredeyse evrensel bir deneyimdir ve düzensizliğe doğru kaçınılmaz bir yürüyüş izlenimi verir. Bu tasvir karamsar veya hatta önemsiz görünebilir. Kendi haline bırakılan şeylerin daha dağınık olma eğiliminde olduğu bir gözlemi temsil eder. Yaygın bir yanlış anlama karmaşık yapıları ve görünür düzeniyle yaşamın ortaya çıkışı ve evriminin ikinci yasanın artan düzensizlik emriyle çeliştiğidir. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Güneş ve kozmik arka plan dahil edildiğinde dünyanın bir bütün olarak entropide yerel azalmalar, örneğin biyolojik organizmaların gelişimi gibi meydana gelse bile hala artmaktadır. Güneşten gelen enerji girişi dünyada yaşamın ortaya çıkmasına ve evrimleşmesine izin veren süreçleri yönlendirir ve düzendeki bu yerel artış Güneşin termonükleer süreçleri ve uzaya yaydığı radyasyon nedeniyle entropideki artışla fazlasıyla telafi edilir. Bu nedenle biyolojik karmaşıklık ikinci yasaya aykırı değildir. Aksine yaşam, dış çevreyi de içeren tüm sistemin entropi bütçesinin daha geniş bağlamı dikkate alındığında yasayla tutarlı hale gelmektedir. Bu nedenle ikinci yasa biyolojik evrim karşısında bile uygulanabilirliğini ve geçerliliğini korur. Buradaki kritik bir nokta ikinci yasanın Newton mekaniğinden veya başka herhangi bir dinamik yasadan türetilmemiş olmasıdır. Bu da ek bir bağımsızlık ilkesini katmaktadır. Bir sistemin herhangi bir andaki entropisi Newton yasalarının zaman simetrisi nedeniyle zamanın yönü dikkate alınmadan hesaplanabilirken entropinin zaman içinde değişmesi, tipik olarak artması yalnızca bu zaman simetrili dinamik yasalarla açıklanamayan bir olgudur. Dinamik yasalar fiziksel süreçlerin tek belirleyicisi olsaydı geriye doğru senaryo, örneğin kırılmış bir yumurtanın yeniden bir araya getirilmesi ileriye doğru senaryo kadar uygulanabilir olurdu. Yine de deneysel gözlemlerden bunun gerçekleşmediğini biliyoruz. Bu nedenle ikinci yasa temel dinamik denklemlerin kendisinde bulunmayan zamansal evrim anlayışımıza bir asimetri getirmektedir. Termodinamiğin ikinci yasasında kavramsallaştırıldığı gibi entropinin bir sistemdeki rastgeleliği ve düzensizliği nasıl ölçtüğünü açıklamaya çalışalım. Bunu yapmak için soyut açıklamalardan renkli boyaların karıştırılması içeren daha somut bir örneğe geçerek entropinin durum sayımı süreciyle nasıl anlaşılabileceğini göstereceğiz. Geçiş temel bir soruyu ele alarak başlar. İkinci yasa tarafından ortaya konulan entropi kavramı bir sistemin rastgeleliğini nasıl nicelleştirir ve böylece kırık bir yumurtanın kendiliğinden birleşmesi gibi bir senaryoları ezici bir şekilde olasılık dışı hale getirir. İkinci yasa sistemlerin doğal olarak yüksek entropili durumlara doğru ilerlediğini ima eder. Daha fazla düzensizlik veya rastgelelik bu tür süreçlerin tersine çevrilmesini son derece olasılık dışı hale getirir. Geçiş bu kavramı daha somut hale getirmek için bir yumurtanın kırılmasından daha basit, daha açıklayıcı bir örnek sunar.
Kırmızı ve mavi boyanın karıştırılması. Kırmızı boya bir tencereye döküldüğünde, ardından mavi boya döküldüğünde, karışım karıştırıldığında kırmızı ve mavinin belirgin bölgeleri yavaş yavaş tek düze bir mora dönüşür. Entropi kavramı bu örnekle daha da netleşmektedir. Kırmızı ve mavi boyaların ayrıldığı ilk durum daha düzenli bir yapılandırmayı temsil ettiği için daha düşük entropiyle karakterize edilir. Buna karşılık homojen bir mor olan son karışık durum daha yüksek entropiye sahiptir ve daha yüksek bir düzensizlik seviyesini ifade eder. Bu örnek ikinci yasasının temel fikrini gösterir. Sistemlerin daha yüksek entropili durumlara doğru evrimleşmesi çok daha olasıdır. Altta yatan fiziksel süreçler mikroskopik düzeyde zamana göre geri döndürülebilir olmasına rağmen boya karıştırmanın makroskopik sonucu kendiliğinden tersine dönmez. Bu geri döndürülemez davranış deneyimimiz ve sezgilerimizle uyumludur ve ikinci yasa ile tamamen tutarlıdır. Entropi kavramını daha derinlemesine incelemek için entropinin istatistiksel bir yorumunu sunan Ludwig Boltzmann'ın temel çalışmasına yönelin. Boltzmann'ın içgörüleri entropinin esasen belirli bir makro duruma karşılık gelen olası mikro durumlarının sayısının bir ölçüsü olduğunu ortaya koymaktadır. Bunu açıklamak için boya karıştırma senaryosunun idealize edilmiş bir modelini ele alalım. Boya kabını çok sayıda küçük bölmeye bölünmüş n çarpı n çarpı n'lik kübik bir sandık olarak hayal edin. Her bölme kırmızı veya mavi bir molekül tarafından işgal edilebilir. Kırmızı veya mavi toplar olarak modellenmiştir. Ayrı kırmızı ve mavi bölgelerine sahip başlangıç durumu, ayrımı koruyan molekülleri düzenlemenin daha az yolu olduğu için nispeten az sayıda mikro duruma sahip oldukça düzenli bir yapılandırmayı temsil eder. Bu durumun entropisi düşüktür. Ancak karıştırma ilerledikçe, renkler karıştıkça sistem kırmızı ve mavi moleküllerin iyice karıştığı ve tek düze bir mor renk oluşturduğu bir duruma doğru hareket eder. Bu karışık durum molekülleri hala aynı genel tek düze mor görünümü üreten şekilde düzenlemenin çok fazla yolu olduğu için çok daha fazla sayıda mikro duruma karşılık gelir. Bu nedenle bu karışık durum çok daha yüksek bir entropiye sahiptir. Entropi kavramını daha kesin hale getirmek için boya kabındaki karışım derecesini ölçen rafine bir yaklaşım sunalım. Kap farklı gözlem ölçeklerini temsil etmek amacıyla daha küçük bölmelere ve daha büyük kutulara bölünsün. Çok daha küçük bölmeler her bölmenin tam olarak bir kırmızı veya mavi top içerdiği en ince granülariteyi temsil eder. Daha büyük bir ölçekte kutular her biri bu daha küçük bölmelerin n küpünü içeren kübik bölümler olarak tanımlanır. Burada n küçük n'di, daha önceki örneğimizde büyük n'di. Ölçekler arasındaki ilişki büyük n büyüktür küçük n büyüktür 1 olacak şekilde ayarlanır. Ve bu da küçük n'in büyük ama büyük n'den önemli ölçüde küçük olduğunu gösterir. Bu kurulum daha büyük kutuların sayısının k küp yani k eşittir büyük n bölü küçük n tüm sandığın yeterince kaplamasını sağlar. Her kutudaki kırmızı ve mavi topların oranını gözlemleyerek sistemin renginin pota içindeki farklı konumlardaki makroskopik görünümünü elde ederiz. Başlangıçta kırmızı ve mavinin ayrı bölgeleri, toplar kutular arasında eşit olarak dağılmadan düşük entropili bir duruma karşılık gelir. Karıştırma ilerledikçe her kutudaki kırmızı ve mavi topların dağılımı eşit hale gelir ve daha yüksek bir entropili durumu yansıtır. Boya karıştırma senaryosu termodinamiğin ikinci yasasının özünü göstermektedir. Başlangıçtaki düşük entropili durumdan ayrılmış kırmızı ve mavi boyalar yüksek entropili duruma düzgün mor boyaya geçişi daha yüksek düzensizlik durumlarına doğru doğal ilerlemeyi yansıtır. Entropideki bu artış sistem için erişilebilir mikro durumların sayısındaki artışa karşılık gelir ve bu da karışık durumu düzenli, ayrılmış durumdan ezici bir şekilde daha olası hale getirir. Önemli olarak bu örnek entropinin neden bir durum sayımı biçimi olarak anlaşıldığını göstermektedir. Sistemin bileşenleri makroskopik görünümünü değiştirmeden ne kadar çok şekilde düzenlenebilirse entropi o kadar yüksek olur. Bu nedenle entropi doğrudan olasılık kavramına bağlıdır. Yüksek entropili durumlar daha olasıdır. Çünkü bunlarla ilişkili daha fazla mikrodurum sayısı vardır. Şimdi de yapılandırma uzayı ve kaba tanelik
kavramı bağlamında entropinin gelişmiş bir incelemesini sunarak entropinin çoklu serbestlik derecesine sahip sistemlerde nasıl anlaşılabileceği ve ölçülebileceği konusunda içgörüler sağlayacağız. Yapılandırma uzayının soyut matematiksel formülasyonunu entropinin pratik fiziksel kavramına bağlayarak yüksek boyutlu hacimleri ve bunların entropi ile ilişkisini anlamak önemlidir. Daha karmaşık bir sistemdeki entropiyi anlamak için yapılandırma uzayı kavramını tanımlayarak başlayalım. Örneğin D serbestlik derecesine sahip bir sistem için yapılandırma uzayı sistemin tüm olası durumlarını temsil eden D boyutlu bir uzaydır. Sistem her biri iç serbestlik derecesi olmayan Q nokta parçacığından P1, P2 nokta nokta PQ'ya kadar gidecek şekilde oluşuyorsa yapılandırma uzayı 3Q boyuta sahip olacaktır. Bunun nedeni her parçacığın 3 boyutlu fiziksel uzaydaki konumunun 3 koordinat yani X, Y, Z eksen takımları şeklinde ifade edilmesi ve bunlar tarafından belirlenmesi ve bu da tüm sistem için toplam 3Q koordinatına yol açmasına bizi götürür. Bu 3Q boyutlu yapılandırma alanındaki tek bir P noktası tüm Q parçacıklarının belirli konumlarını aynı anda tanımlar. Parçacıkların spin, yönelim veya titreşim modları gibi iç serbestlik derecelerine sahip olduğu daha karmaşık sistemler için yapılandırma alanındaki boyut sayısı buna göre artar. Bir parçacık için ek serbestlik derecesi yapılandırma alanında başka bir boyut ekler. Boyutsallıktaki artışa rağmen temel kavram aynı kalır. Yapılandırma alanı bir sistemin tüm olası durumlarının kapsamlı bir temsilini sağlar. Bu kadar yüksek boyutluluğa sahip alanları görselleştirmek zor olsa da fikir 2 boyutlu bir düzlem veya 3 boyutlu bir hacim gibi daha düşük boyutlu benzetmeler dikkate alınarak kavranabilir. Bu düşük boyutlu alanlar daha yüksek boyutlu yapılandırma alanlarının özelliklerini ve davranışlarını anlamak için yararlı metaforlar olarak hizmet eder. Önemlisi bu yapılandırma alanları soyut matematiksel yapılardır ve bildiğimiz 3 boyutlu fiziksel alan veya 4 boyutlu uzay zamanla karıştırılmamalıdır. Bir sistemin entropisinden bahsederken tam olarak neyi sayıyor veya ölçüyoruz? Daha önce tartışılan boya örneğinin basitleştirilmiş sonlu modelinde entropi kırmızı ve mavi topların ayrık düzenlemelerinin sayısı açısından tanımlanıyordu. Ancak sürekli konumlara sahip parçacıkları içeren daha gerçekçi senaryolarda sonsuz sayıda olası yapılandırmayla karşılaşmaktayız. Bu ayrık mikro durumları saymaktan yapılandırma alanındaki hacimleri dikkate almaya geçişi gerektirir. Bu kavramı idrak edebilmek için daha düşük boyutlu benzetmeleri düşünün. Bir boyutlu uzayda hacim bir eğri parçasının uzunluğuna karşılık gelir. 2 boyutlu bir uzayda bölgenin alanını temsil eder. 3 boyutlu bir uzayda ise fiziksel bölgenin hacmine karşılık gelir. Bu fikri genişleterek n boyutlu bir yapılandırma alanında hacim o alandaki bir bölgenin boyutunu niceliksel olarak belirleyen n boyutlu bir ölçüye atıfta bulunur. Entropiyi tanımlarken bizi ilgilendiren yapılandırma alanı bölgeleri makroskopik olarak aynı görünen durum kümelerine karşılık gelen bölgelerdir. Bu bireysel parçacıkların kesin konumlarında veya hızlarında potansiyel olarak farklılık göstermelerine rağmen durumların yoğunluk dağılımı, renk veya kimyasal bileşim gibi makroskopik parametrelere dayanarak ayırt edilemez olduğu anlamına gelir. Bu yaklaşım kesin mikroskopik ayrıntılardan uzaklaşır ve gerçekte gözlemlenebilir veya ölçülebilir olan makroskopik özelliklere odaklanır. Makroskopik gözlem altında aynı görünen durumları bir araya getirme işlemi yapılandırma alanının kaba taneliliği olarak bilinir. Yapılandırma alanındaki her kaba taneli bölge makroskopik ölçümlere dayanarak birbirinden ayırt edilemeyen tüm mikrodurumları içerir. Bu şekilde kaba tanelilik makroskopik bir durumu yapılandırma uzayındaki tek bir nokta olarak değil, aynı gözlemlenebilir özellikleri paylaşan birçok noktadan oluşan bir bölge olarak tanımlanması sağlar. Bir sistemin entropisi daha sonra yapılandırma uzayındaki böyle bir kaba taneli bölgenin hacmi ile veya daha kesin olarak bu hacmin logaritması ile ilişkilidir. Logaritmanın kullanımı önemlidir çünkü entropiyi katkısal hale getirir. İki bağımsız sistem birleşirse toplam mikrodurum sayısı her sistem için mikrodurum sayısının çarpımıdır. Logaritmayı almak bu ürünü bir toplama dönüştürür. Böylece birleşik sistemin entropisinin bireysel sistemlerin entropilerinin toplamı olduğundan emin olunur. Bu kaba taneli bölgelerin kesin sınırlarını tanımlamada bazı içsel belirsizliklere rağmen entropi kavramı sağlam olarak kalır. Bu sağlamlık öncelikle farklı kaba taneli bölgelerin hacimleri arasındaki son derece büyük oranlardan kaynaklıdır.
Pratikte bu makroskopik durumlar arasındaki entropi farklılıklarının ezici derecede büyük olduğu ve makroskopik düzeyde aynı görünmenin neyi oluşturduğuna dair kesin tanımın getirdiği belirsizlikleri gölgede bıraktığı anlamına gelir. Bu kaba taneli bölgelerin hacimlerinin logaritması olarak tanımlandığı entropi bir sistemdeki düzensizlik veya rastgelelik derecesini bu sayede yakalar. Bu anlayış entropinin termodinamik ve istatistiksel mekanikteki rolünü vurgulamaktadır ve mikroskopik ayrıntılar ile makroskopik gözlemler arasında bir köprü sağlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.